18. yüzyılda aydınlanmanın en parlak döneminde filozof Deniz Diderot ortaya çıktı ve hepimizin aklını kurcalayan, hatta bildiğimiz her şeyi temelden sarsan çok basit bir soru sordu. Hadi gelin bu kışkırtıcı düşüncenin peşine düşelim. Şöyle bir durup düşünün. Bir tarafta biz varız, yaşayan, hisseden, düşünen varlıklar. Diğer yanda ise soğuk, cansız, hareketsiz bir mermer parçası. Yani aradaki fark dağlar kadar değil mi? İşte Diderot'a göre cevap hiç de o kadar basit değildi. Ve işte Diderot'un o akıllara durgunluk veren cevabı. Ama durun, bu sadece bir kelime oyunu, böyle zekice bir laf jambazlığı değil. Bu, maddenin, yaşamın ve bilincin doğasına dair çok radikal bir felsefi yolculuğun başlangıcı. Diderot aslında şunu söylüyor: canlıyla cansız arasındaki o keskin ayrım belki de sadece bizim zihnimizde var olan bir yanılsama. Peki ama nasıl olur da cansız bir mermer, yaşayan, hisseden bir bedene dönüşebilir? Bu kulağa imkansız geliyor. Diderot'un felsefesi işte tam da bu noktada. O aradaki sağlam duvarları bir bir yıkmaya başlıyor. Diderot diyor ki, gelin bunu adım adım hayal edelim. O soğuk mermeri alıp toz haline getirdiğinizi düşünün. Sonra bu tozu besleyici bir toprağa karıştırıyorsunuz. O toprakta bir bitki büyüyor ve o bitkiyi de siz yiyorsunuz. Ve işte oldu. O cansız mermer maddesi bir döngünün sonunda sizin yaşayan, hisseden vücudunuzun bir parçasına dönüştü. Buradaki kilit fikir şu: duyarlılık ya da hissetme yetisi maddeye dışarıdan üflenen sihirli bir ruh değil. Maddenin ta kendisinde var olan bir potansiyel. Sadece doğru şekilde organize olması gerekiyor. İşte Diderot'un materyalizminin kalbinde yatan fikir tam olarak bu. Yaşam, maddeye dışarıdan gelen gizemli bir güç değil. Aksine maddenin yeterince karmaşık bir şekilde bir araya gelmesinin tamamen doğal bir sonucu. Yani bir insanla bir mermer heykel aslında aynı temel malzemeden yapılmış. Aralarındaki tek fark organizasyonlarının karmaşıklık seviyesi. Tamam, madde duyarlı hale geldi diyelim. Peki sonra? Nasıl oluyor da bu hisseden madde, ben diyen, o bütünlüklü bilince dönüşüyor? İşte Diderot için bu sorunun cevabı tek bir kelimede saklı: bellek. Düşünsenize, belleğimiz olmasaydı hayatımız neye benzerdi? Sadece anlık, birbirinden kopuk duyumlar, bir an acı, bir an keyif, hepsi bu. Bize bir geçmiş, bir kimlik ve bir süreklilik hissi veren, yani beni inşa eden şey, yaşadığımız anları birbirine bağlama yetimizdir. Diderot bu fikri anlatmak için de muhteşem bir benzetme kullanıyor: duyarlı klavsen. Hayal edin ki hepimiz birer klavseniz. Duyularımız da doğanın, yani dış dünyanın dokunduğu tuşlar. Bir şey gördüğümüzde, bir ses duyduğumuzda bir tuşa basılıyor. Ama bizi sıradan bir klavsenden ayıran çok önemli bir şey var: belleğimiz. Biz çalınan o notaları, yani yaşadığımız anları aklımızda tutabiliyoruz. Ve ortaya çıkan o melodi var ya, işte o melodi bizim kimliğimiz, bizim ben dediğimiz şey. Şimdi Diderot'un bütün bu akıl almaz fikirleri öyle bir noktaya geliyor ki en sonunda arkadaşı ünlü matematikçi D'Alembert'in gördüğü ateşli bir rüyada adeta patlama yaşıyor. Bu rüya felsefenin gerçeküstü bir manifestosuna dönüşüyor. D'Alembert'in rüyasında o soyut felsefi kavramlar birden canlanıyor, ete kemiğe bürünüyor. Bu canlı moleküller, iç içe geçmiş evrenler ve sürekli form değiştiren varlıklar üzerine kurulu hem mantıksal hem de bir o kadar kaotik bir rüya. Diderot'un düşüncelerinin gidebileceği en uç nokta. Düşünsenize, rüyada neler var neler. Binlerce arı bir araya gelip tek bir dev hayvan oluşturuyor. Jüpiter gezegeninde yaşayan insan benzeri polipler. Bir su damlasının içinde saklı olan minicik evrenler. Bütün bu baş döndürücü imgeler aslında tek bir gerçeğe işaret ediyor: evrendeki her şey, ama her şey, görünmez iplerle birbirine bağlı. Ve işte tüm bu çılgın görüntülerin ortasında rüyanın asıl felsefesi ortaya çıkıyor. Bireysel formlar, yani siz, ben, bir ağaç, bir hayvan, hepimiz geçiciyiz. Ama evrenin toplam maddesi, yani Diderot'un deyişiyle bütün, her zaman var olmaya devam ediyor. O sadece sürekli şekil değiştiriyor. Şimdi bu soyut, kaotik rüya dünyasından çıkıp biraz daha ayakları yere basan bir yere gelelim. Diderot ve arkadaşları rüyadaki bu fikirleri daha somut, daha bilimsel bir modele oturtmaya çalışıyorlar. Benlik dediğimiz şey için biyolojik bir metafor arıyorlar. Artık rüyalar aleminden çıkıp sinir sistemimizin dünyasına inme zamanı. Yani artık soru şu: bu ben dediğimiz şeyin vücudumuzdaki fiziksel karşılığı ne olabilir? Nerede bu ben? Ve buldukları benzetme gerçekten de harika: ağdaki örümcek.
Düşünün ki beynimiz, ördüğü ağın tam merkezinde bekleyen bir örümcek. Sinir sistemimiz ise vücudumuzun en ücra köşelerine kadar uzanan ipliklerden oluşan o ağın ta kendisi. Parmağınız bir yere değdiğinde ağın bir ipliği titriyor ve merkezdeki örümcek, yani beyniniz, bu bilgiyi anında alıp işliyor. Ben dediğimiz şey işte bu, her şeyin toplandığı ve anlam kazandığı merkez. İşte bütün bu düşünce zinciri, mermerden insana, duyarlı Clausen'den rüyalara ve ağdaki örümceğe bizi belki de en radikal, en rahatsız edici sonuca getiriyor. Eğer hepimiz aynı temel maddeden yapıldıysak ve bilincimiz sadece bir organizasyon biçimi ise, o zaman birey olmak ne anlama geliyor? İşte Diderot'un rüyasının vardığı nihai nokta bu. Bizim ayrı ayrı bireyler olduğumuz fikri belki de bir yanılsamadan ibaret. Aslında var olan tek bir büyük birey var. Evrenin kendisi, yani bütün. Tıpkı bir kuşun kanadındaki tek bir tüyün kendi başına bir birey olmaması gibi bizler de bütünün sadece birer parçasıyız. Yani işin özü şu, bizler birbirinden kopuk, ayrı varlıklar değiliz. Hepimiz durmadan hareket eden ve sürekli form değiştiren tek bir evrensel maddenin geçici birer konfigürasyonuyuz. Tıpkı okyanustaki dalgalar gibi. Her dalga birbirinden farklı görünür, kendine özgüdür ama hepsi aynı sudan oluşur ve eninde sonunda yine o suya geri döner. Diderot'un bu rüyası, yüzyıllar sonra bile bizi şu sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer siz, yani ben dediğiniz o şey, evrensel maddenin bu devasa akışındaki anlık bir şekilden, geçici bir dalgadan ibaretse, o zaman sizi, siz yapan o kimlik, o benlik gerçekte nedir?